Selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hava muazzam. Bisiklet kardiyo. Aynı zamanda direnç lastiklerimle sahilde idman yapıyorum. Ve dedim ki bütün bunların üzerine tişörtümü geçireyim. Şöyle kamerayı açayım. Biraz dertleşelim. Arkadaşlar, bizim ülkemizde kibirli, haset, nankör insanlar çok. Çok. Biraz dertleşmek istedim. Dertleşelim mi arkadaşlar? Biraz içime dökeyim mi sizlere? Son zamanlarda öyle şeyler duyuyorum ki yine. Kulaklarıma inanamıyorum. Yani. Bir tane ses kaydı geldi elime. Ses kaydında şey diyor. Can Hoca diyor, hoca mı diyor. Ne yapmış şimdiye kadar diyor. Böyle sporcuları, proları diyor, eleştiriyor diyor. Kim ki o diyor. Hatta o ses kaydında şöyle bir nüans var. O ses kaydında şu var. Diyor ki, ama bu konunun NPC ile hiçbir alakası yok. Can ne yapıyorsa kendine yapıyor diyor. Can ne yapıyorsa kendine yapıyor. Ne yapıyorum ben? İşimi yapıyorum. İşim ne? Podyuma çıkan sporcuları eleştirmek. Eleştirme şeklim hoşuna gitmiyormuş insanların. Bu insanlar kim? Gençler, pro kart alanlar ya da podyuma hazırlananlar, amatör sporcular ya da NPC Pro Qualifier'da pro kart peşinde koşan gençler hakkında söylediklerim ağır geliyormuş. Neden? Çünkü eleştiriyormuş. Wow. Bir kere pro kart almak fiziken hiç kolay bir şey değil. Ama günümüz şartlarında ilaçların ve sosyal alan kuvvetiyle beraber, bilgi birikimiyle ve aynı zamanda yurt dışı ile iletişimle beraber, kontakla beraber, network ağıyla beraber çok daha rövanşta ve çok daha basit. Genel itibariyle normal bir birey için, yani bu camiadan uzak bir birey için çok uzak, bu camianın içine girmiş, bu camianın içerisinde kavrulmaya çalışan, en kötü ihtimalle 6-7 yıllık bir spor geçmişi olan, vücut geliştirmede pro kart alabileceği noktasında esasında basitlik yönü de çok fazla olan bir artık platform. Çünkü neden? İlaca ulaşabiliyorsun, bilgiye ulaşabiliyorsun ve ben ve benim gibi birçok Türk veyahut da yabancı kanallardan bu işin nasıl olabileceğine dair birikim sahibi olabiliyorsun. Ve öngörün olabiliyor. Ve buna göre ne yapamayacağını kestirebiliyorsun. Ve bu sayede de pro kart alımın daha kolay oluyor. Esas işin özü o. Şimdi bu noktada bu işler bu kadar kolayken ve zorken, yani zorluk kısmı ve kolaylık kısmı, yani için içindeysen kolay. İşin içinde değilsen hiç kolay değil. Ya haftada 4 gün 3 gün spor yapan için böyle hayal. Haftada 5 gün spor yapan için de hayal esasında, ama artık belli bir evrenin üstüne çıkmış, kas olgunluğunu kazanmaya çalışıyorsa, diyetine, beslenmene dikkat ediyorsa, artık hayat döngüsü bu spor olduysa o insan için emin olun bu yıl değil, 2 yıl sonra değil, 3 yıl sonra kesin o 5-6-7 yıl içerisinde o pro kartı alacak demektir. Bunun başka bir kaçarı yok yani. Çünkü sektör o noktaya geldi artık. Kendi içerisinde pro kart almak okey. Profesyonellik, özellikle Avrupa kulvarında pro kart alabilmek ve arkasından Pro Lig'de top 3, top 1, top 2 yapabilmek de belli bir evreye kadar kendi ülke standartlarının üzerindeysen o da artık garanti noktasında. Çünkü neden? Çok fazla katılımcı, çok fazla proporsiyona uymayan, aynı zamanda gittiğin zaman özellikle şovlara elimine edebileceğin çok fazla sporcu var. Hele bir de çok banko şovlar denk getirirsen direkt top 1 daya gidersin. Ha, bu arada herhangi bir pro kartlı profesyonel sporcuya da buradan laf çekmiyorum. Onun verdiği emeği eleştirmiyorum. O zaten devasa bir noktada, yani bunu anlamayacak kadar geri zekalı olanlarınız varsa boşu boşuna yorum yapmayın aşağı yani. O apayrı bir konu. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Şimdi diyorlar ya, sen kimsin de eleştiriyorsun. Bak şimdi bu adamlar o formlarını tutabilmek için büyük bir emek harcıyorlar, değil mi? Abi bu adamlar bu ligi bilmeden önce ben de IF Pro Lig'e ait Master Coach lisansı vardı. Bak, bu adamların NPC'den haberi yokken,
Bu adamın AFP'likten haberi yokken, kurallardan haberi yokken, nizamdan haberi yokken, kategorileri bile bilmezken, kategoriler ve posingler hakkında hiçbir böyle duyusunun herhangi bir noktasında bir bilgisi bile yokken bende bu lisans vardı. Bunun ne demek olduğunu burada ayıkan var mı? Sadece merakımdan soruyorum. Şey diyebilirsin. Parayla aldın. Ya sen de git al. Paran varsa. Ya sen de git al. Benim hakkımda o kadar çok söylenti çıktı ki artık anasını satayım. Param var mı? Ailem var mı? Fake miyim değil miyim? Sakallı cüce miyim? Master trainer miyim? Yoksa fake trainer miyim? Ama param varsa git al kardeşim. He. Ama sen şimdi profesyonel lig sayfasına girdiğin zaman, AFP Pro Lig'in sayfasına girdiğin zaman ID ile benim account'umu girdiğin zaman, ID numaramı girdiğin zaman benim ismim, soy ismim çıkıyor mu? Can Dolunal diye. Hem diyetisyen hem antrenör diye çıkıyor. Abi senin için daha ne yapmam lazım? Podyuma mı çıkmam lazım? Abi ben podyumcu değilim ki. Ben antrenörüm. Benim illa antrenör olabilmem için benim podyum mu yapmam lazım? Ya buna bakan insanlar bu şekilde varsa kusura bakmayın ama siz daha olmamışsınız. Olmamış yani. Neden olmamış biliyor musun? Olmamış sizden yani. Sen bunu bir emek gözüyle bile görmüyorsan olmamışsınız abi siz. Bu arada ben ilk benim hakkımda ifşa sayfası açıldığı zaman işte sakallı cüceyi yapıştıran bana da Cenk'tir bu arada, Cenk Hoca. O da çok iyi bir adam esasında. Ben en başından beri o adamı hiçbir zaman çıkıp laf etmedim. Hiçbir zaman. Çünkü neden etmedim biliyor musunuz? Hanımı vardı. 2 tane çocuğu vardı. Ufacıklardı o zaman. Kalkıp hiçbir zaman laf söylemedim. O söyledi. Birilerinin gazına gelip bana neler söylemedi herif. Neler ama. Ama ben çıkıp hiçbir şey söylemedim. Çünkü biliyordum gaza geldiğini. Birilerinin lafıyla. O kadar belliydi ki. Çünkü tanımıyor beni adam. Bilmiyor yani. Onunla da tanıştık sonrasında. Bir kere konuştuk. Selamlaştık. Özürleştik. Ama benim onun hakkında herhangi bir böyle atarım giderim hiçbir zaman olmadı. Benim esasında kimse için olmadı. Benim kimsenin şahsiyetine, aile yaşantısına, sosyal hayatına, kişiliğine karşı hiçbir cümlemi gördünüz mü? Bir tane şerefsiz hariç. Onu da boş verin. Göremezsiniz ki, yok çünkü. Yapmam yani. Hiçbir hater'ım için çıkıp aleni olarak hiçbir şey söylemem. Çünkü umursamam. Benim ne böyle bir eğitim ahlakım, ne aile ahlakım, ne görgüm var. Ama şunu yaparım. Yıllardır bu ülkede bana danışmak için gelen herkese danışmanlık verdim. Ücretli ücretsiz. Durumuna göre, mevkisine göre, iyi niyetine göre. Hepsine bir faydam oldu. Ama hepsi nankör ve hain çıktı. Yani bende hiç mi sorun yoktu? Belki vardır. Ama şöyle bakmak lazım bu konuya. Ben hiçbirinin yaşıtı değilim. Hiçbirinin kardeşi değilim. Hepsinin babası yaşındayım. Ya vefat eden babası, ya yaşayan babası, ya ayrı kaldığı babası, ya da bir şekilde o kendi alanında, kendi sosyal hayatındaki babası yaşında bir adamım. Benden goy goy yapamaz, benimle şakalaşamaz, benimle kendi akranları gibi sohbet edemez. Yani benden alabileceği şey sınırlı. Bana saygı göstererek, teveccüh ederek alabileceği şeyler var. Bir de benimle ücreti mukabilinde alabileceği şeyler var. Bir de gelip çıkar odaklı alabileceği şeyler var. Ama hepsinin bir sınırı var. Parayla alabileceğin de sınırlı. Abi kardeş ilişkisinde de alabileceğin sınırlı. Çünkü benim karşı taraftan herhangi bir beklentim yok. Hiçbir zaman olmadı. Birçok kişinin bazen çok denk geldim. Videolarına denk geldim. Ya ben çıkmayayım.
Hatta ben kalkayım, yok yok hocam kalın. Ya ben olmak istemiyorum kardeşim senin videonda. Çünkü benim burada yerim yok. Hepsine aynı cümleyi kurdum. Benim videoma çıkmak isteyenlere hep dahil ettim. Hayatımda da bir kere iki kişinin videosuna yer aldım. Bir tane kadın bikini, bir tane de influencer sosyal medyada. Onun dışında kimsenin kanalında yer almadım. Ha bir de bizim var. Hakem, buz hokeycisi Oktay Yavuz Arslan var. Onun dışında kimsenin kanalında yer almadım. Almam da. Çünkü çıkar ilişkisi güttüğüm, menfaat güttüğüm hiçbir noktada ben olmam arkadaşlar. Olmadım da. Zaten en çok hatam ve kaybettiğim nokta bu oldu. Çünkü goy goy sevmiyorum. Sizler mesela kendi akranlarınızla geyik yapabilirsiniz. Böyle taşak muhabbeti yapabilirsiniz. Kendi aranızda şakalaşabilirsiniz. Birçok küfür edebilirsiniz ama benim yanımda yapamazsınız. Benle yapamazsınız o sohbeti. Benle yapamayacağınız için de hem aile ortamım, hem yaşım gereği, hem konumum gereği. Bu tarz şeylerde ben yokum. Yani olmuyor. Ben birçok sporcumun, öğrencimin hep peşinden koşmuşumdur. İyi niyetle. Hiçbir beklentisi olmadan. Ya bir adamın beklentisi olmasını beklersiniz mesela. Bir adamın işte peşinden koşar, yalvarır. Oğlum bak şöyle yap, oğlum bak böyle yap. Bak oğlum böyle yapmazsan bak başına bir ölecek. Oğlum bak şunu yapmazsan şunu yaşayacaksın. Oğlum bak böyle olmazsa bunu yaşayacak. Abi hep sahaya çıktı. Hele en son. En son. O kadar emek verdiğim insanlardan nankörlük gördüm ki anlatamam size. Sevgi verdiğim, emek verdiğim, zaman ayırdığım, yaşımla, paramla, network'ümle, her şeyimle bir şekilde böyle sardığım insanlardan da nankörlük gördüm. Çünkü yetmiyor. İnsanlara ne verirseniz verin yetmiyor. İnsanlara ne sunarsanız sunun yetmiyor. Çünkü gün geliyor, sen bir şey istiyorsun. Ya burun kıvıra kıvıra, ya istemeye yapmıyorlar. Onun için diyorsun ki artık bir yerden sonra abi boş ver diyorsun ya. Herkes kendi yoluna diyorsun. Böyle çok kovduğum adam oldu benim. Çok gönderdiğim adam oldu benim. Kibirli mi diyorsunuz bana? Yüzlerce insana bedava eğitim verdim ben. Yüzlerce insana. Hiç para sormadan. Herhangi bir beklentim olmadan. Hatta birçoğunu çok fazla olanak da sağladım. Kibirli mi diyorsunuz bana? Sadece açmış olduğum yayınlarda, bedava izlediğiniz yayınlarda, para verip almadığınız yayınlarda sadece ben izliyorum diye, eşlik edin diye yayınlar açtım yıllarca. Ve orada izlerken ben şimdi bir futbol fanatiği değilim. Eskiden bir basketbolu inanılmaz severdim üniversite döneminde. Ondan sonra ondan da sıkıldım. Ama vücut geliştirme benim dünyam oldu. O podyum benim dünyam, hayatım, gelir kaynağım oldu. Her şeyim oldu. Uluslararası alanda kendime göre bir yer edindim. Ve orada ben yaşıyorum. Para kazanıyorum. Aileme bakıyorum, çevreme bakıyorum. Kendimi idame ettirmeye, kendi yaşantımı sürdürmeye çalışıyorum. Ve yaşıyorum. Ve 2017'den beri sosyal medyada bugüne kadar hep böyle var oldum. Uzun yıllar önce almış olduğum eğitimlerden ve edinmiş olduğum tecrübelerden ve kendime kattığım değerlerden sonra bana açılan ifşa sayfalarında konuşamadım. Ağzımı bile açmadım. Hatta dedim ki ya Can, şimdi neyi nasıl ispat edeceksin? Ne diyeceksin? O zamanlarda çünkü şöyle bir olay vardı. IF Pro Lig'in sayfası kapalıydı arkadaşlar. Daha doğrusu IF Pro Lig ile IFBB ayrılmıştı. Her iki sayfada ayrıldığı için NPC sayfası üzerinden gidiyordu sistem. IF Pro Lig'in sayfası kapalıydı. Yoktu öyle bir sayfa. Sonradan IF Pro Lig'in sayfası ifpro.com açıldı. ifpro.com'un ID case'i, bölümü pandemi bittikten sonra açıldı. Pandemi bittikten sonra açıldığı için de maalesef ki
Ben o süreçten sonra ID numaralarımı girdim. Daha sonra alabildim. Ve insanlara bak dedim, al lan ID numaram, al bak benim sertifika numaram demeye başladım. Kendimi ispat etmeye, yani 15 yaşında çocuğa diyorum ki bak ben buyum. Adam diyor ki bu ne ki ya, gidiyorsun federasyondan da alıyorsun diyor. 15 günde, 3 ayda. İşte bu şeye döndü. IFBB Lig'de pro kart alıyorsun ya, pro kart. Çok basit ya pro kart almak. Ona döndü iş. Ama sorun şurada. Bu pro kart almaktan da zor. Çünkü neden biliyor musun? Kafayla işim burada. Eğitiminle. O eğitimle aldığın süreç içerisinde kendini sürekli o eğitim içerisinde sürekli online tutman gerekiyor. Sürekli aktif olman lazım. Sürekli spor salonuna gidip ağırlık kaldırmayla ilaçlarının düzenine ve diyetine hakim kalmakla olmuyor. Ben hem spor yapıyorum, hem bir şekilde vücut proporsiyonumu kendime göre, kendi ideallerine baktığım zaman ben mutluyum kendi formumdan. Ben çok ciddi rahatsızlıklar geçirdim ama benim rahatsızlıklarımın hepsi tamamıyla sedef rahatsızlığıyla alakalıydı. Bende mesela sedef romatizması var ve sedef var. Bu sebepten dolayı kortizon ilaçları da çok kullandım. Özellikle kanda pıhtılaşma çok yarattığı için sedef romatizması, özellikle eklemlerde. Bunun için de kortizon ilaçları kullandım. Hatta bir ara hayatım beni biliyorum duba gibi gezdim. Bu ilaçlardan kaynaklı. Duba gibi ya. Su içiyorum, şişiyorum. Vatos balığı gibi ölmüş Japon balığı gibi oluyorum anasını. Kafa mini minnacık kalıyor, gözler böyle, surat böyle. Neyse o zaman da obez diyorlardı. Lan kendine faydan yok. Neyin vücut hocasısın diyorlardı bana ya. Arkadaşlar toparlayayım. 15. 16. dakika, 17. dakikaya giriyoruz şu anda. Yani lafın özü arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim size. Benim ülkem çok değişmiş. Benim ülkem kibir abidesi olmuş. Benim ülkemde param varsa, para yediriyorsan sağına soluna dünyanın en kralı adamısın. Ama çekilip eğitiminle, bilginle, duruşunla bir şeyler yapmaya çalışıyorsan 5 para etmez bir adam muamelesi görüyorsun. Ama bu her yerde böyle. Bu aşk ilişkisinde de böyle. Bu sokaktaki arkadaşlık, dostlukta da böyle. Bu her noktada bu hale gelmiş. Paran yoksa bir bok değilsin noktasına gelmiş iş. Daha doğrusu buradaki konu paran yoksa değil, para yedirmiyorsan. Para yedirmiyorsan, parayı bir şekilde koklatmıyorsan iş o noktaya gelmiş. Bakın arkadaşlar ben 4 kere battım bu hayatta. En dibi gördüm. Ekmek alamadığım, aylarca ekmek parası bulamadığım, bu noktada sorumluluk sahibi olup şirketlerimi nasıl toparlayacağımı bile bilmediğim, o sırada ortaklarım tarafından dolandırıldığım, o ortaklarım tarafından dolandırdıktan sonra ulan bir adamın nasıl sefil olabileceğini, bir insanın nasıl tek başına kalabileceğini, bir insanın nasıl elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, kirasını ödeyemediği noktaları gördüm. Öyle noktalar gördüm ki inanamazsınız. Ve gerçekten böyle aylarca, yıllarca böyle sefil hayatı yaşadım. Ama o arada da dizine diline, parmaklarımla, azmimle, bilgimle, tecrübemle tekrar kalktım. Hala devam ediyorum. Onun için bir insan bana böyle parasıyla, marasıyla, makamıyla, bilmem neresiyle hava attığı zaman böyle, hele onunla bir de yaklaşıyorsa var ya, hiç işim olmaz. Hiçbir zaman işim olmadı. Duruşum hiç bozulmadı. Yıllardır bu ülkede tehdit ediliyorum. Konuşma, anlatma, bak insanları aşağılıyorsun. Sen çok kibirlisin, sen kimsin ki, ne oldu? Ben buradayım. Sosyal medyamda paylaşımlara devam edeceğim. Her türlü anlatımlarıma da devam edeceğim. Doğru gördüğüm, kendimce bakışımla, işimle bütünleşmiş olduğum, para kazandığım işi anlatmaya da devam edeceğim. Şu anda web sayfamda bir blog oluşturdum. Orada sürekli yazılar yazıyorum. Hatta en son 2 tane video denedim. AI'dan oluşturdum. Böyle podcastlarda inanılmaz hoşuma. Yazıyorum abi direkt. Ne yazarsam 2 kişi konuşuyor böyle. AI sistemi. Abi su yapay zeka. Efsane. Ama hatalar var mı? Ufak tefek hatalar var ama çok eğlenceli. Çok güzel yani. Arkadaşlar ben
bunu geçmişte de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben iş yapmış olduğum, promotluk yapmış olduğum, aynı zamanda çalıştırmış olduğum hiçbir öğrenciyi sizin gözünüze sokmak zorunda değilim. Kendimi ispatlamak zorunda da değilim. Ama siz zaman içerisinde, aylar içerisinde, yıllar içerisinde her dediğimi yaşadınız, gördünüz ve o süreçten sonra tokat gibi hepinizin suratına çarptı. Kalkıp diyorsunuz ki şimdi sen kimsin? İşte en ufak örneğini verdim ben kim olduğumla alakalı. Sizler daha bu piyasada NPC IFPolyLink nedir, ne değildir bilmediğinizken bende bunun lisansı vardı ve insanlara ilk 2016'nın sonunda açmış olduğum YouTube sayfamda size Vader ailesinin hayatını, IFPolyLigi ve NPC anlatıyordum. Sporcular arasındaki farkı, kuralları anlatıyordum. Türkiye'de 800 takipçim vardı. Hardline sponsorumdu. Arkasından SSN sponsorum oldu. O iki firma dışında hiçbir firmayla çalışmadım. Her iki firmayı da hala seviyorum. Hala saygım sonsuz çünkü ekmekleri buradan geçti. Her ikisine de hiçbir zaman ihanet etmem. Çünkü buramda onların lokmaları var. Hayatım boyunca ekmek yediğim kimseye ihanet etmedim ben. Ama bana ihanet edene, benim parama, namusuma, şerefime, şahsiyetime dokunanların içinden geçtim. Bu bana göre doğru. Size göre yanlış olabilir. Çünkü siz etrafınızdan ne duyuyorsanız onu alıyorsunuz. Bunda haklı mısınız? Yok. Son günlerde çok güzel bir laf var. O da ne biliyor musunuz? Hoplayana değil, hoplatana bakacaksın. Konuşana değil, konuşturana bakacaksın. Çok güzel bir sözdür bu arkadaşlar. Onun için konuşana değil, onu konuşturana bakacaksın. Bu adam diyeceksin ki niye konuşuyor bu adam hakkında? Sağa sola salonlara gittiğinizde benim hakkımda konuşanları gördüğünüz zaman emin olun ya kol böreği gibi sokmuşumdur ya da kol böreği gibi yüzüne söylediklerim tokat gibi çarpmıştır. Bunu sakın unutmayın. Benim söylemlerim birçoğunuza ağır geliyor olabilir. Ama ben sizin yaşıtınız değilim. Akranınız hiç değilim. Benim yanıma gelen, benden eğitim almak isteyen, bana danışana hiçbir zaman kafamı çevirmedim. Bana gelip masama oturup soru sorana cevap vermemezlik hiç yapmadım. Böyle üstten bakarak değil ha. Kardeşim gibi, evladım gibi, oğlum gibi davrandım. Ama benim ülkem maalesef ki en başından sonuna kadar kime ne dokunduysa benim bir cümlem ben onlardan 50 kez nankörlüğünü işittim. Normal mi bu? Vallahi normal arkadaşlar. İnsanlar para derdinde. Adama dedim ki yıllar evvel. Bak dedim bu ilaçları satma. Bunlar dedim olmaz. İnsanlara dedim zarar verirsin. Hasta oldu öğrencileri bazıları. Dedim ki sahte ilaç satma. Ha benim de ketenpereye geldiğim zamanlar oldu. Beni de böyle tongaya düşürdükleri zamanlar oldu. Benim de böyle çalıştığım firmalardan kazık yediğim zamanlar oldu. Olmadı mı? Çok oldu. Ama herkes bir şekilde gidiyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar size tavsiyem. Bu hayatta seviyorum dediğinize, dostum dediğinize hiçbir zaman güvenmeyin. Neden mi? Çünkü gün gelecek size ilk çakacak olan, ilk darbeyi vuracak olan en yakınınızda varsaydığınız, sizin değer verdiğiniz, hatta uğrunda senin için ölürüm dediğiniz insanların size nankörlükleriyle, hainlikleriyle karşılaşacaksınız. Ben artık şu yaşıma geldim. O kadar çok tattım ki bunu. Artık ne kadar inat etsek de, ne kadar koştursak da, ne kadar çaba sarf etsek de, ne kadar ağzımızda kuş da tutsak, kendi adıma konuşuyorum, insanlara nafile. Çünkü karşındaki insan ne görmek istiyorsa onu görüyor ve onu alıyor. Ve kendi
mental hafızası, mental kimliği ne el veriyorsa o hissiyatla davranıyor. Ve sen o noktada umrunda bile olmuyorsun o insanın. Bu öğrencin olabilir, sevgilin olabilir, dostun olabilir, kardeşim dediğin insan olabilir. Hepsi böyle. Yıllarca eğitimine, işine, gücüne, gece gündüz çabaladığım, emek verdiğim insanlar selamı sabaha kesiyor arkadaşlar. Onun için benim toplumum namazmış, niyazmış, Allah'mış, peygambermiş, öyle insan seviyorum, böyle hayvan seviyorum diyene abi uzak durun, bunların hepsi hikaye, hepsi masal. Bir adamı, bir insanı benim hep anneannem derdi. Bir uzun yolda, bir ticarette, bir de yatakta tanırsın diye, ama yatağa geçelim ama alkol diyelim. Rakı masasında derdi. Çok güzel de rakı içerdi. Sonra hacı oldu, komple bıraktı. O da ayrı bir konu. Onun için arkadaşlar, size demem o ki, kendinizi geliştirin, kendinizi eğitin, düzgün insanlar olun. Duruşunuzu düşüncenizle dimdik durun. Ama 3-5 kuruş için. Bu 3-5 kuruş bu arada yüz binlerce lira da olabilir bu arada. Milyon dolar da olabilir bu arada. Boyun eğmeyin. Yapmayın. Karakterinizden, kişiliğinizden, insanlığınızdan ödün vermeyin. Bence bu hayattaki en önemli şey bu. Elinizden geldiği kadar da kul hakkı yemeyin. Tek diyeceğim bu. Onun dışında ne yapıyorsanız yapın. Yeter ki kendinize, ailenize, sorumlu olduğunuz insanlara bir faydanız olsun. Ama sorumluluk alacağınız insanların da, bu ananız da babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, siz ne kadar çok inisiyatif, siz ne kadar çok sorumluluk alıyorsanız ona da bakın, o da sizin için alıyor mu? Onlar da sizler için alıyor mu? Onun dışında yapmayın abi. Değmez. Cidden söylüyorum, değmez. Hepsi masal, hepsi hikaye. Hepsi masal, hepsi hikaye. Esasında diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha esasında çok şey söylerim de siz dinler misiniz, dinlemez misiniz onu bilmiyorum. Ama bildiğim o ki insanlar hasetliğinden, kibrinden ödün vermiyor. Gerekiyorsa siz de vermeyin. Gerek yok ki. Verip ne yapacaksın abi? Verip ne yapacaksın? Sonuçta giren size girecek yani. Çünkü siz ne yaşamışsınız, ne yaşamamışsınız kimsenin umurunda olmayacak. Sen vereceksin. Sonra diyeceksin ki bak ben bunları tekrardan elde etmem lazım. Bak ben kaybediyorum diyeceksin. Bak ben yok oluyorum diyeceksin. Bak ben senin için, sizler için şunu yapıyorum diyeceksin. İnsanlar şunu diyecek. Yapmasaydın kardeş. Niye yaptın? Neden yaptın diyecekler ya. Yapmasaydın. Yapma dedik sana. Kafana silah mı dayadık diyecekler yani. Heh işte. O dakika diyeceksin ki ah diyeceksin kalın kafam. Çünkü senin derdinle dert edinmeyeni sen kimsenin derdiyle dert edinmeyeceksin kardeş. Bu kadar basit bir mantık. Hadi bakalım. Hepinize güzel bir Perşembe gecesi, Cuma arkasından da hafta sonu diliyorum. Ben işime gücüme devam edeceğim. Yardırmaya devam yani. Sorumluluklarımızın peşinden koşmaya devam. Sizlere de tavsiyem, özellikle haterlara tavsiyem, bir baltaya sap olun. Başka bir şey olmanıza gerek yok. Bir baltaya sap olun. İnsan eti taşımayan, insan yükü taşımayan, yedirmeyip yedirmeyi bilmeyen, içmeyip içirmeyi bilmeyen, doymayıp doyurmayı bilmeyen sorumluluk sahibi alamaz güzel kardeşim. Onun için boş keseden de sallamayın.
Herkese kolay gelsin derim.